Bir arabaya yarım milyon veriyorsun. Sonra cam açılınca oha elektrikliymiş diye şaşırıyorsun. İşte bu video tam olarak o şaşkınlıkların ilacı. Selam dostlar. İkinci el araç rehberine hoş geldiniz. Bugün 2025'in ortasında 300 bin ile 700 bin TL arasında gerçekten alınabilir ikinci el arabaları konuşacağız. Bu fiyata hala sağlam araba var mı? Az yaksın, çok gitse yeter mi? Fiat mı alınır, Ford mu? Yoksa otomatik olsun da sol bacak artık emekli olsun modunda mısın? Hepsini tek tek konuşacağız. Kronik sorunlar, yakıt tüketimi, parça fiyatları, uzman tüyoları ve gerçek kullanıcı yorumlarıyla dolu bir video seni bekliyor. Abone ol çünkü burada araba değil akıl satıyoruz. Takip et çünkü bu piyasada tek başına gezmek, el feneriyle kör dövüşü yapmak gibi. Yorum bırak çünkü biz burada sadece anlatmıyoruz, seni de dinliyoruz. Hazırsan kontağı çeviriyoruz. Sıradaki araç senin olabilir ya da büyük bir pişmanlık. Ama biz yanındayız. Hadi başlayalım. Şimdi dostlar, 2025'e geldik. Ama ikinci el piyasası hala 2018'in travmasını atlatamadı. Araba fiyatları resmen Survivor gibi. Her yıl biraz daha aç kalıyoruz ama hala yarışıyoruz. Öncelikle piyasadaki fiyatlara bir bakalım. 200 bin ile 300 bin TL arası hala şehir içi direniş hareketinin merkezi. Kim alıyor bu arabaları? Sabah işe, akşam eve giden, yokuşta dua eden, yolda klima açınca arabayı kapatmak zorunda kalan kitle. Genelde bu segmentte şöyle arabalar dönüyor. Renault Symbol, Fiat Albea, Hyundai Accent, Chevrolet Aveo. Yani araba gibi araba değil ama yürür Allah'a şükür sınıfı. Bazısında ABS yok, bazısında cam kolu var. Ama motoru çalışıyor mu? Çalışıyor. Daha ne olsun? Bir tık yukarı çıkalım. 400 bin ile 500 bin arası, artık ben bu arabayla memlekete giderim ama yolda beni bırakmasın diyenlerin liginde. Burada araçlar biraz daha artist. Fiat Egea, Ford Focus, Toyota Corolla'nızı, Opel Astra Classic gibi modeller dönüyor. Yani konfor var ama lüks yok. Cam otomatik, ayna manuel. Yol bilgisayarı var ama hala yakıtı tahmin etme oyunu oynatıyor. Şimdi geldik asıl olaya, SUV tutkusu. Bak burası çok önemli. SUV istiyorsan yaşını başını almış Korelilere dikkat et. Kia Sportage, Hyundai Tucson gibi isimler kulağa güvenli geliyor olabilir ama çok yakar, az gider. Bir de sana arabayı satarken tersine ekspertiz yapar. Sen kaçıncı sahibisin? Senin elinde ne kadar kaldı diye sorguya alır seni. SUV alacağım diye gidip 2.0 motor bir şey alırsan sonra LPG'ye geçersin, ardından da toplu taşımaya. Şaka değil, timeline bu. Peki bunların hepsi ne anlama geliyor? 2025'te hala araba almak istiyorsan önce ihtiyacını değil gerçekliğini belirle. Çünkü piyasada herkes Mercedes hayali kuruyor ama simbolle nişanlanıyor. Şimdi geldik işin kalbine, yani 300 bin TL ile ne alırım sorusunun cevaplarına. Hadi dürüst olalım, 300 bin TL senin cüzdanındaki küçük ama cesur asker. Büyük bir saray yapamaz belki ama sağlam kullanışlı, dert etmeyeceğin bir ev tutar. Aynı bizim burada konuştuğumuz arabalar gibi. İlk adayımız Renault Symbol 2016-2017 modelleri. Bu araç az yakar çok gider mottosunu tutturmuş. Rüzgarda uçuşan yaprak gibi hafif olabilir ama merak etme, yere sağlam basıyor. Şehir içi kullanım için birebir. Servis ve parça bulmak kolay. Yani Türkiye yollarının sadık dostu diyebiliriz. Tabii direksiyonu sıkıca tut, rüzgarı hissedebilirsin ama kanatların yok. Sırada Fiat Linea. Türkiye'nin sabır ve dayanıklılık sembolü. Bu araba var ya, taksici de sever, öğrencisi de. Parça ucuz, ustası bol. Yolda kalma ihtimali düşük. Üstelik dostlar alışverişte görsün diyenler için de hoş bir seçim. Yanında abi bu araba nasıl böyle dayanıyor soruları gelebilir. Sen sadece gülümse. Ve tabii ki Hyundai i20. Park yeri bulmak savaş gerektiriyor şehirdeysen, bu küçük hatchback tam senlik. Hem hanım hem kaynana onaylıdır, otomatik vites isteyenler için de tam bir kurtarıcı. Konforlu, pratik, yakıtı idare eder. Yani hem cüzdan hem gönül rahat. Ama dostlar, burası Türkiye. Arabalar kış lastiği kadar önemli ama bazen ya ben anlarım diye uzmanlığa soyunanların hikayesine dönüşüyor. Ekspertizi atlamayın. Araba puzzle gibidir, her parça doğru yerde olmalı. Yoksa sonra evde kayıp parça arar gibi arabada sorun ararsın. Bu fiyat aralığında başka alternatifler de var tabii.
Ford Fiesta, Opel Corsa, Seat Ibiza gibi küçük şehir arabaları da gönüllerde taht kuruyor. Ama dediğim gibi önemli olan alırken uzman bir gözle bakmak. Unutma, piyasada hangi araba kaç parça diye değil, hangisi sana ne kadar rahat ettirir diye bakmalısın. Çünkü araba sadece dört tekerlek değil, hayatının yol arkadaşıdır. Son olarak piyasada fiyatlar her an oynuyor. Bugün 300 bin TL'ye alınan araba, yarın o fiyatı bile bulamayabilirsin. Bu yüzden acele etmeden ama kararlı hareket et. Fırsatları iyi takip et. Özetle, 300 bin TL bandında sağlam bir araç arıyorsan Simbol, Linea ve i20 e-Start noktalarıdır. Ama iş sadece model seçmek değil, aracın bakım geçmişi, ekspertiz durumu ve senin kullanım amacın en önemli kriterler. Şimdi gel biraz daha derine inelim. 2024'te 200 bin TL'ye ne alırdık? Şimdi durum nasıl? Hazır mısın? Marşa basıyoruz. Dostlar, 2024 yılında 200 bin TL'lik bütçeyle araba almak nasıldı? Hatırlayalım. O zamanlar 200 bin TL biraz daha kral paraydı cüzdanda. Yani bugün 200 bin TL'ye ne alınır sorusunun cevabı biraz konfor ister misin? Yoksa tam tutumlu mu olacağız? Arasında gidip gelirdi. O zamanlar bu bütçeyle genellikle Peugeot 206 Plus, Opel Corsa gibi küçük şehir araçları alınırdı. Hem şehir içi kullanımda yakıtı idare ederdi, hem de bakımı görece daha kolaydı. Şimdi Peugeot 206 Plus'tan biraz bahsedelim. Eğer motoru sağlam ise çok da iyi yol alırdı. Ama parçaları biraz Fransız usulü pahalıydı, yani cebini fazla yakabilirdi. Opel Corsa ise tam tamına gönül rahatlığı arayanların tercihi olmuştu. Parçaları uygun fiyatlı, yakıt tüketimi makul, yedek parça ve ustası boldu. Haliyle 2024'te 200 bin TL ile bu araçlardan birine sahip olmak kendi halinde güzel araba demekti. Peki ya şimdi? 2025'te 200 bin TL ile artık işler biraz daha zorlu. Artık ya biraz daha eski ya da kilometresi yüksek araçlar alabiliyoruz. Yani eskiden genç kızdı, şimdi kankaya döndü tabiri tam buraya yakışıyor. Dediğim gibi bütçe aynı kalsa da piyasa çok hareketlendi, fiyatlar yukarı doğru tırmanıyor. Bu yüzden şimdi 200 bin TL'ye iyi bir araba bulmak biraz sabır ve göz kararı işi. Tabii burada altını çizmem gereken en önemli konu şu. Her ne kadar bütçe sınırlıysa da araç alırken sadece fiyatına bakmak yetmez. Araç geçmişi ve sağlığı en az fiyat kadar önemlidir. Yoksa aracı aldım ama ne olduğunu anlamadan bozuldu diye pişman olursun. Hele hele artık E-Devlet sayesinde araç hasar kaydı sorgulaması yapmak çok kolay. Bu sorgulama olmazsa olmazın. Çünkü bazı arabaların geçmişi tam anlamıyla gizli bir roman gibi sürprizlerle dolu. Unutma, bu iş sadece arabayı satın almak değil, arabanın gerçek durumunu bilmekle ilgilidir. İşte bu yüzden ekspertiz raporu almak altın değerinde. Ya ben anlarım diyen arkadaşlarına pek güvenme. Onların çoğu daha önce ya ben anlarım dediği için arabayla vedalaştı. Son olarak piyasada fiyatlar her an değişiyor. Bugün 200 bin TL'ye alınan araba, yarın o fiyatı bile bulamayabilirsin. Bu yüzden acele etmeden ama fırsatları da kaçırmadan hareket etmek gerekiyor. Özetle 2024'te 200 bin TL'lik bütçeyle alınabilecek araçlar artık biraz daha eski dostlar sınıfına girdi. Ama hala akıllı seçimlerle hem cebini hem kafanı rahat ettirebilirsin. Peugeot 206 Plus, Opel Corsa gibi araçlar geçmişten gelen sağlam alternatifler olarak duruyorlar. Eğer sen de bütçeni zorlarken kaliteyi arıyorsan, bu konuda dikkatli olman lazım. Çünkü araç almak sadece para vermek değil, uzun soluklu bir yolculuk. Ve bu yolculukta doğru tercihler seni yolda bırakmaz. Dostlar, geldik en kritik soruya. En sorunsuz ikinci el arabalar hangileri? Yani yolda kalmayacağın, cebini sömürmeyecek, seni şaka gibi bırakmayacak modeller. Bu ikinci el piyasanın kutsal graali gibi bir şey. Hadi bakalım, en sağlam adaylarımız kimler? İlk sırada tabii ki Toyota Corolla 2008-2012 var. Japon disiplini, sağlamlığı ve dayanıklılığıyla bilinen bu model yolda seni bırakmaz. O kadar ki şehir efsanesi gibi Corolla bozulmaz dedikoduya dönüştü. Ama tabii Japon yeni gibi fiyatı da uçuyor. Yani cebin sağlam değilse dikkat. Corolla alacaksan iyi bak çünkü fiyatı bazen piyasanın Ferrari'si gibi gelebilir. Sonra gelir Honda Civic, özellikle LPG'li modeller. Bu araba şehir efsanesi olmasının yanında şehir içinde canavar gibi performans verir.
Ama motor kontrolü çok önemli. Yoksa abi arabayı itiyorum haline gelirsin. Honda Civic LPG'li olanları özellikle yakıt cimrisi ama bakımına dikkat etmelisin. Motoru sağlam, şanzımanı iyi olanını bulduysan uzun yıllar yolda olursun. Bir de unutma ki Wavli Polo dandikmiş gibi davranır ama o Alman disiplini var diye anılır. İçeride basit görünse de uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Sen vitesi geçirince Alman gibi Anschalt der. Yani adam gibi çalışır. Fakat Polo'da eskidikçe bakım masrafı çıkartabilir, bu yüzden ekspertiz şart. Tabii bu üçlünün dışında da sağlam adaylar var. Ford Focus, biraz daha uygun fiyatlı alternatif isteyenler için ideal. Konforu, yol tutuşu ve motor seçenekleriyle iyi bir tercih olabilir. Ama biraz dikkat, bakımı ve yedek parça durumu önemli. Focus'un kronik sorunları olabilir ama iyi bakılırsa efsanedir. Hyundai i30 ve Kia Ceed gibi Güney Koreliler ise son yıllarda kalitelerini kanıtladı. Özellikle 2010 sonrası modelleri güvenilir ve sağlam araçlar. Ancak bunlar genellikle biraz daha pahalı ve yüksek kilometreli olabilir. Yine de hem fiyat hem kalite dengesini yakalamak istiyorum diyenlere öneririm. Peki en sorunsuz dediğimizde neye bakıyoruz? Motorun ve şanzımanın durumu, bakım geçmişi, kazasızlık ve boya durumu, elektrik aksamının sağlamlığı, lastik ve fren sistemleri. Ekspertiz raporu bu yüzden altın değerinde. Ben anlarım demekle olmuyor. İşi bilen usta ve rapor şart. Son olarak her ne kadar en sorunsuz desek de ikinci el araba almak biraz da şans işidir. Bazı arabalar sürpriz yapabilir, bazısı ise seni yıllarca yolda bırakmaz. Burada doğru tercih, bol araştırma ve sağlam ekspertiz raporu ile mümkün. Özetle dostlar, Toyota Corolla, Honda Civic, VW Polo ve Ford Focus ikinci el piyasasının güçlü adaylarıdır. Bunlar genelde uzun ömürlü, kolay bulabileceğin yedek parça ve ustası olan modeller. Ama her zaman dediğim gibi, araba alırken kalbine değil, aklına güven. Ekspertiz raporu olmadan yola çıkma. Eğer abi benim sol bacak emekli oldu, otomatik vites şart diyenlerdenseniz, bu bölüm tam size göre. Çünkü otomatik vites arabalar artık sadece lüks değil, hayat kalitesi meselesi oldu. Trafikte debriyaj derdi olmadan gezmek, özellikle şehir içi trafiğinde altın değerinde. Ama otomatik vites alacağım derken de her araca binmek yok. Burası Türkiye, araçlar bir değil, iki değil, özellikleri, kronik sorunları farklı. Hadi bakalım, hangi modeller debriyajsız hayat için ideal, hangileri size yahu yokuşta ben ne yapıyorum dedirtebilir? Anlatalım. Öncelikle Toyota Yaris Multidrive ile başlayalım. Bu araç debriyaj ve vites derdi olmadan sakin bir sürüş sunar. Multidrive şanzımanı sayesinde vites geçişleri pürüzsüz, motor tepkisi seri. Şehir içi için biçilmiş kaftan, yakıt tüketimi ise fena değil. Yani debriyaj mı neymiş diye soranlara en güzel cevap. Sonra Hyundai Accent Blue otomatik var. Bu araç biraz daha geniş, konforlu. Ancak rampa çıkarken yavaş gel dayı moduna geçiyor. Yani turbo biraz miskin davranabiliyor. Ama şehir trafiğinde ve uzun yolda fena değil. Parça ve servis bulmak kolay, Türkiye yollarına uygun. Bir diğer tavsiyemiz, Fiat Egea 1.3 Multijet Easy Otomatik. Easy ismi boşuna değil, gerçekten kolay ve ekonomik bir sürüş sağlıyor. Yakıt tüketimi ekonomik, performansı tatmin edici. Türkiye'de parça ve servis ağı da geniş. Dizel motor seçeneğiyle uzun yol sevenlere de hitap ediyor. Şimdi otomatik vites demek sadece rahat sürüş değil, bakım ve onarımda farklılıklar da demek. Örneğin şanzıman yağının değişim zamanlarına dikkat etmek lazım. Ayrıca otomatik vites araçlarda motor frenleme farklıdır. Yani yokuşlarda debriyaj olmadan nasıl yol alınır, biraz alışma süreci ister. Otomatik vites araçlarda da kronik sorunlar olabilir. Özellikle bazı modellerde şanzıman sorunları, sensör arızaları veya elektronik aksam problemleri yaşanabiliyor. Bu yüzden ikinci el otomatik vites araç alırken mutlaka uzman bir ekspertizden geçirmek gerekiyor. Ya ben anlarım diye risk almak, yokuşta otomatik vitesin yarı yolda kalması gibi tatsız sürprizlere neden olabilir. Eğer otomatik vites arıyorsan, senin için en önemli kriterler şöyle olmalı. Şanzımanın sorunsuz çalışması, bakım geçmişi, özellikle şanzıman yağı değişimlerinin düzenli olması, motor ve elektronik aksamın sağlığı, test sürüşünde vites geçişlerinin pürüzsüz ve sessiz olması. Ve tabii unutma, otomatik vites araçlar genelde biraz daha fazla yakar.
Ama günümüz teknolojisiyle özellikle küçük hacimli motorlarda bu fark azaldı. Önemli olan senin sürüş tarzın ve ihtiyaçların. Sonuç olarak otomatik vites almak isteyenler için Toyota Yaris, Hyundai Accent Blue ve Fiat Egea 1.3 Multijet Easy üçlüsü Türkiye'de güvenle tercih edebileceğin modeller. Tabii ki araçların bakım durumuna göre değişir her şey. Dostlar, uzun yola çıkmak demek sadece direksiyona geçmek değil, konfor, güvenlik ve yakıt dostu araç demek. Çünkü kimse yolda abi ben mi yanlış bindim bu araca demek istemez, değil mi? İşte uzun yola giderken dikkat etmen gereken 3 temel şey. Birincisi bagaj genişliği. Ailecek yola çıkıyorsan valiz, oyuncak, mangal, kedi taşıma kafesi derken bagaj da olacak taşıyacak. Ufak tefek arabalar seni yarı yolda bırakır. O yüzden geniş bir bagaj şart. İkincisi koltuk rahatlığı. Saatlerce aynı pozisyonda oturmak, bacaklarımı uzatamam mı ya demek yerine rahat koltuklarda yolculuk yapmak önemli. Yorgunluğun önüne geçmek için bu şart. Üçüncüsü ise tabii ki yakıt tüketimi. Uzun yolda depoyu yakar mı diye düşünmeden ekonomik araçlar tercih edilmeli. Dizel motorlu Ford Focus gibi modeller uzun yolda yakıtı koklayarak gider. Hem cebin rahat eder hem yol keyfin. Aile arabası denince akla gelenlerden biri de Dacia Logi. Geniş iç hacmiyle kalabalık ailelere biçilmiş kaftan. Ama biraz karavan havası var, o ayrı. Yani yakıt olarak cimri değil ama yol konforu yüksek. Yakıt tüketimini azaltmanın püf noktalarına gelirsek, lastik havası tam olmalı, motor yağı düzenli değişmeli, gereksiz yükten kaçınmalı ve tabii en önemlisi sağ ayağını dizginlemelisin. Çünkü biz biraz gazı seviyoruz ama yolda değil. Ve geldik final bölümüne. İkinci el araç piyasası bir strateji oyunu. Paran kadar konuş, araştırmanla kral ol. Bu kanalda araçları sadece tanımıyor, piyasanın nabzını tutuyoruz. En güncel listeler, fiyat analizleri ve şaka dolu rehberlik burada. Abone ol çünkü bu yolculuk yalnız gidilmez. Beğen çünkü bu bilgiler senin için toplandı. Yorum yaz çünkü burada sohbet bizim işimiz. Hadi yeni videolarda görüşmek üzere. Direksiyonu sen tut, biz sana yol gösterelim. Güle güle, bol bol kilometre.